Dürüşehvar Sultan 26 Ocak 1914'te babasının Çamlıca semtindeki köşkünde dünyaya geldi. Babası son halife Abdülmecit Efendi, annesi ise Atiye Mehisti Kadın Efendi idi. Çocukluğu Dolmabahçe Sarayı'nda geçti. Dürüşehvar, şahlara layık inci demektir. Ağabeyi Şehzade Ömer Faruk Efendi, kendisinden yaşça çok büyüktü. O zamana göre ileri fikirli görünen Abdülmecid Efendi ve ailesi mütevazı ve adeta sıradan bir aile hayatı yaşardı. Abdülmecid Efendi 1922'de Müslümanların son halifesi olarak tarihe geçti. 2 sene dolmadan 3 Mart 1924'te Ankara Meclisi halifeliği kaldırdı ve hanedanı topyekün sınır dışı etti. Halife ve ailesi 24 saat içinde daha eşyalarını bile toplayamadan apar topar sürgüne yollandı. Dürüşehvar Sultan böylece daha 10 yaşındayken vatanından ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Dolmabahçe Sarayı'nda oynadığı oyuncaklar son yıllarda teşhire açılmış. Görenlerde hazin hisler uyandırmaktadır. Halife ve ailesi evvela İsviçre'ye, sonra da ekonomik sebeplerle Fransa'nın nice şehrine yerleşti. Dürüşehvar Sultan, sürgünün ilk günü yaşadıklarını içli bir üslupla kaleme almıştır. Doğan ismiyle yayınladığı hatıralarında diyor ki, "Artık dayanamadım. Ey büyük Fatih dedim. Bak şaheserin kimlerin elinde kaldı. Onun yegane muhafızı senin asil aileni istemiyorlar. Senin hafidliğine bir hakkın, torunun olmaya hakkıyla layık olan halifeyi memleketinden atıyorlar. Hizmetini reddederek vatan aşkıyla dolu olan kalbini çiğnediler. Milletinin şimdiye kadar lekesiz kalan ismini kirlettiler. Türk neslinin asaletini ortaya çıkaran Ali Osman, eski yurdunun sevgili kucağından atıldı. Necip ecdadımızın bu sevgili yurdunu seyretmeye doyamıyordum. Bizi hiç olmazsa sen unutma, dedim. Bütün ümitlerim yıkılmış ve saadetin parlak ışıkları sönmüştü. Karanlık bir köşeye çekilerek o felaketli günlerin hatıralarını gözyaşlarımla silmeye çalıştım. Arkamızda 7 asırdan beri hüküm süren Osmanlı ailesinin sönmüş ocağını ve Türk tarihini şanla dolduran dahilerin tahtını sahipsiz bırakarak ecdadımızın sevgili yurdunu terk ettik. Memleketten son bir hatıra olmak üzere yerden bir çakıl taşı aldım. Vatanımın bu mini mini parçasını kalbimin üzerine bastırarak düşündüm. Dürüşehvar Sultan Nicete, 20 Aralık 1931'de İngiltere'ye bağlı Haydarabad Nizamı, Osman Asaf Cah'ın oğlu, Berar Prensi Azamcah Himayet Ali Han ile evlendi. Nikahlarını 1931'de Damat Şerif Paşa kıydı. Böylece Berar Prensesi oldu. Sultan 5. Murad'ın torunu Nilüfer Hanım Sultan da aynı zamanda damadın küçük kardeşi Şecaat Jah ile evlendi. Böylece Dürüşehvar Sultan ailesini kurtarmak adına denk olmayan biriyle evlenerek kendisini feda etmek asaletini gösterdi. O zamanlar dünyanın en zengin adamlarından biri sayılan ve Time dergisine göre 1937'de serveti 2 milyar dolar olan Nizam, Osmanlı ailesinin sürgündeki mağduriyetini haber alıp, İngilizleri de ürkütmeden 1925'ten itibaren halifeye 300 sterlin maaş bağlamıştı. Halife ile dünür olduktan sonra tahsisatı 500 sterline çıkarmış. Halife ve ailesi bu sayede nefes almıştır. Halifeye verilen ek tahsisattan hanedanın muhtaç fertlerine maaş taksim edildi. Haydarabad, Güney Hindistan'da büyük bir şehirdir. Sünni Hanefi nizamlar, Gürganiye Devleti soylularından olup, 1724'ten beri burada hüküm süren Semerkant, asıllı bir Müslüman hanedandır. İkinci Nizam Nasır, Sultan 1. Mahmud'u halife tanıdığını beyan eden bir mektup göndermişti. İlk kurucusunun isminden dolayı hükümdarlarına nizam denir. İngiliz işgalinden sonra da isyana katılmadığı için otonom olarak varlığını devam ettiren Haydarabad Nizamlığı, 1948'de kurulan Hindistan Federasyonu'nun bir parçası iken 1956'da hakimiyeti tamamen kaldırıldı. Nizamlığın nüfusu, Dürüşehvar Sultan'ın evlendiği 1931'de 15 milyon, 1981'de ise 35 milyondu.
Halkın %13'ü Müslümandır. Haydarabad, Hindistan'ın 5. büyük şehridir. Nizam'ın kurduğu ve İslam tetkikleriyle meşhur Osmaniye Üniversitesi vardır. Dürri Şehvar Sultan, annesi ve Türkiye'den getirttiği eski saray bendegânından 22 kadar kız ile babasının katibi Hüseyin Nakip Bey refakatinde Haydarabad'a gitti. Burada hayır işleriyle meşgul oldu. İklim ve adetlere uyum sağlayamadı ve mutlu olamadı. Ama evliliğini de vazife şuuruyla sürdürdü. Nilüfer Hanım Sultan ise bu hayata ve kocasının sefahatine dayanamayarak 1952'de ayrıldı. 1935 senesinde Kral 5. George'un verdiği jübilede Dürri Şehvar Sultan, davetliler arasındaki Başbakan İsmet İnönü ile karşılaştı. Dürri Şehvar Sultan, kendisine uzatılan eli sıkmak yerine elini boynundaki hanedan nişanına götürerek İnönü'ye sert bir bakış attı ve arkasını dönüp uzaklaştı. İnönü, bunun intikamını sonradan fena alacaktı. Dürri Şehvar Sultan, 1944'te vefat eden babasını İstanbul'a defnettirebilmek için 1945 ve 1948'de diplomatik pasaportla Türkiye'ye girip çıktı. Aslında memlekete girmesi yasak olduğu halde diplomatik pasaport kapıları açmıştı. Artık Reis-i Cumhur koltuğundaki İsmet İnönü ile görüştüyse de muvaffak olamadı. Gazeteler Dürri Şehvar Sultan'ın ziyaretlerine uzun yer ayırdı. Dürri Şehvar Sultan, hanedanın hanımlarına memlekete dönüş izni verildiği 1952'den sonra yazları umumiyetle İstanbul'da geçirirdi. 1911'de tahta geçen 7. Nizam Osman Ali Han, 1967'de vefat etmeden müsrif diye beğenmediği oğlu Himayet'i atlayarak bereketi yerine bıraktı. Dürri Şehvar Sultan, Cihan Harbi sebebiyle ve çocukların tahsili vesilesiyle Londra'ya yerleşti. Nizamlığın Londra'daki temsilciliği olan Hyderabad Palace'da yaşadı. Burada 7 Şubat 2006 tarihinde vefat etti. Brookwood'da medfondur. Babası hükümdar sayılırsa, yaşça en son dünyaya gelen ve en son vefat eden hükümdar çocuğudur. 8 lisan konuşurdu. Hattat ve amatör tiyatro yazarıydı. Hatıralarını Hindistan'da bastırmıştır. Uzun boyluydu. Zamanın en güzel kadınlarından birisi sayılırdı. Soğuk görünüşü ardında çekingenliği ve hususi hayatını ifşa etmemek arzusu yatardı. Güzelliği, zarafeti, kültürü ve asaleti ile tüm dünyanın hayranlığını kazanan bu eşsiz sultan, sürgündeki hanedanın yaşamını sürdürebilmesi amacıyla, kendi tabiri ile medeniyetin 500 yıl gerisine gönderilmiştir. Hindistan'ın görkemli ama karanlık bir sarayında mutluluktan uzak bir yaşam sürdürmüştür.